Merhaba arkadaşlar, ben Hüseyin Tüfekçi, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere hem spor dünyasında hem de toplumda giderek daha fazla gündeme gelen bir konudan bahsetmek istiyorum. Gençler ve amatör sporcular arasında artan steroid kullanımı. Sadece profesyonellerde değil, artık 16-18 yaşındaki gençler bile kür yapıyor. Peki neden? Kimse onları uyarmıyor mu? Sosyal medya mı suçlu yoksa biz mi göz yumuyoruz? Bu maddelerin kullanımı neden bu kadar yaygınlaştı? Bu maddeler gerçekten işe yarıyor mu yoksa uzun vadede vücuda ve zihne zarar mı veriyor? İşte bu videoda tüm bu sorulara objektif, bilimsel ve detaylı bir şekilde yanıtlar vermeye çalışacağım. Eğer bu tarz içeriklerimin devamını görmek istiyorsanız kanala abone olmayı ve zile tıklamayı unutmayın arkadaşlar. Her hafta güncel araştırmalar, sporcu hikayeleri ve bilinmeyen gerçeklerle burada olacağım. Sen de bilgiye, sağlığa ve gelişime yatırım yapmak istiyorsan doğru yerdesin. Tabi bilgi paylaşımı YouTube'da bitmiyor arkadaşlar. Günlük paylaşımlar, bilimsel kaynaklar, soru cevaplar ve içerik arkası gelişmeler için Instagram'da da beni takip etmeyi unutma. Kulis bilgileri, örnek diyetler, antrenman detayları ve çok daha fazlası sadece Instagram'da. Sormak istediklerin varsa DM kutum açık. Hadi gelin birlikte büyüyelim arkadaşlar. Tabi YouTube'da konuşmadığım bazı içeriklerde de yine Instagram adresimde olacak. Uzatmıyorum. Hemen birinci bölümle yani steroid nedir? Hemen bir geçiş yapalım. Önce çok duyduğumuz ama çoğu zaman tam olarak ne olduğunu bilmediğimiz kavramla başlayalım. Steroid nedir? Gerçekten sporcuyu uçuracak kadar güçlü mü yoksa sağlığı mahveden bir ilaç mı? Aslında steroidler genel bir isimdir. Ama bizim bu videoda bahsettiğimiz steroidler özellikle anabolik androjenik steroidler dediğimiz türdür arkadaşlar. Şimdi bu iki kelimeyi açalım. Anabolik kas yapımını teşvik eden yani vücudun protein sentezini artıran anlamına gelir. Androjenik ise erkeklik özelliklerini artıran yani ses kalınlaşması, kıllanma, libido gibi artış gibi etkilerle ilişkilidir arkadaşlar. Bu maddeler erkeklik hormonu testosteronun yapay laboratuvar üretimi versiyonlarıdır. Örneğin vücudumuz doğal olarak testosteron üretir. Bu hormon kas kütlesini artırır, enerjiyi yükseltir, toparlanmayı hızlandırır. Ama dışarıdan alınan steroidler bu süreci yapar olarak hızlandırır. Sonuç daha büyük kaslar, daha hızlı gelişim, daha yoğun antrenman ve performans. Ama işte burada durup düşünmemiz gerekiyor arkadaşlar. Hızlı sonuç eşittir yüksek risk olabilir. Peki steroidler ne için üretilmişti? Çok kısa bir şekilde bakalım. Başlangıçta bu etken maddeler aslında tamamen tıbbi amaçlarla üretildi. Mesela kas erimesi yani sarkopeni gibi hastalıkları olan kişilerde, kemoterapi sonrası vücut direnci düşen hastalarda, hormonal bozukluğu olan erkeklerde yani hipogonadizm gibi hastalıkları olan testosteron eksikliği tedavisi için. Yani bir zamanlar ilaç olarak doktor kontrollerinde kullanılıyordu bu ilaçlar. Fakat sonra ne oldu? Sporcular bu maddelerin kas yapımını hızlandırdığını fark etti. Özellikle vücut geliştirme, güç sporları, atletizm ve hatta bazı takım sporlarında performans artırıcı yani doping olarak kullanılmaya başlandı. Peki steroid kullanımı yasal mı? Bu konuda çok ciddi bir kafa karışıklığı var arkadaşlar. Anabolik steroidler çoğu ülkede reçetesiz olarak satılamaz. Yani sporcu gidip eczaneden bana biraz testosteron enantat ver diyemez. Türkiye'de bu maddeler reçeteye tabidir ve sadece doktor kontrolünde kullanılabilir. Ancak birçok genç ve amatör sporcu bu maddeleri internetten, salon çevresinden veya yasa dışı yollardan temin ediyor arkadaşlar. Bu da hem ürünün kalitesini hem de kullanım güvenliğini tamamen riske atıyor. Steroid türleri nelerdir? Kısa bir şekilde bakalım. Biraz teknik bilgiye girelim ama tabii ki korkmayın sade bir şekilde anlatmaya çalışacağım sizlere. Steroidler genel olarak iki şekilde kullanılır. Bir, enjeksiyon yani iğne şeklinde örneğin testosteron enantat, sustanon, trembolon ve dekadrobalin gibi. İkinci olarak ağız yoluyla yani hap olarak alınan örneğin dianabol, anavar ve winstrol ya da trinobol gibi. İğne formlar genelde karaciğer üzerinde daha az baskı yapar ama enjeksiyon riskleri taşır. Ağızdan alınanlar ise genellikle karaciğeri çok yarar ve toksit etki bırakabilir. Bazı kullanıcılar bunları kür denilen dönemsel programlarla kullanır. Kürler genellikle 6-12 hafta sürer ve sonrasında PCT denilen toparlanma protokolleri yapılır. Örneğin Clomid, Norvedex ve antiöstrojen ilaçlar gibi arkadaşlar.
Ama gelin görün ki birçok kişi bu süreçlerin ne olduğunu bilmeden kullanmaya başlıyor. Kendi hormonlarını çökerttiğini fark ettiğinde çok geç oluyor. Yani arkadaşlar, steroidler sadece kas yapan mucize ilaç değil. Aslında vücuda dışarıdan hormon yüklemektir ve bu sağlığınızdan çok daha karmaşık ve riskli bir iştir. Steroid nedir sorusuna artık verebileceğimiz net bir cevap ver. Testosteron benzeri maddelerle vücudu zorla büyütmektir. Ama her zorlama gelişmenin sonunda bir bedel ödenir arkadaşlar. Bu yüzden bir sonraki bölümde neden bu kadar yaygınlaştı sorusunun cevabını ayıracağız. Gerçekten herkesin düşündüğü kadar kolay mı, yoksa işin arkasında çok daha büyük bir psikolojik baskı mı var? Arkadaşlar, geldik ikinci bölüme, yani steroid kullanımı neden artıyor? Steroidlerin ne olduğunu artık öğrendik. Ama asıl mesele şu: neden bu kadar yaygınlaştı? Özellikle gençler arasında neden patlama yaptı? 16 yaşındaki çocuklar artık kütle arttırmak için kür yapıyor. Peki neden? Gerçekten o kadar zorunda mı hissediyorlar kendilerini? Kısa cevaplar halinde ya da kısa maddeler halinde bakalım. Cevap aslında birkaç ana başlıkta toplanıyor arkadaşlar. Hemen sırasıyla bakalım. İlk olarak tabii ki tartışmasız sosyal medya baskısı. Yani mükemmel vücut yarışı. Instagram'da geziyorsun. 18 yaşında bir genç, kolları 45 santim, six pack patlıyor. TikTok'ta bir diğeri, 3 ayda değişimim. Kürü yapıştırdım, oldu bu iş. Bu içerikler öyle çok ki artık normal vücut yetersiz gibi algılanıyor. Gerçek ise şu arkadaşlar: sosyal medya estetik kaygıyı uç noktaya taşıdı. Gençler filtreleşmiş ve steroid destekli vücutları doğal zannediyor. Kendi vücudu gelişmeyince eksik ya da yetersiz hissediyor. İkinci sebep hızlı sonuç isteği. Sabretmek out, anında gelişim in. Sabır. O artık kaybedilenlerin silahı gibi gözüküyor arkadaşlar. Bugün spor salonuna başlayan biri 3 hafta sonra kollarının büyümesini istiyor. Olmayınca da YouTube'da şu cümleyi rastlıyor: İlk kürüm, pişman değilim ve merak başlıyor. Gerçek ise kas yapmak zordur. Yıllar ister, emek ister, uyku, diyet, disiplin ister. Ama steroidle bu süreç birkaç ayda hızlandırılabiliyor. İşte bu kestirme yol sabırsız gençler için çok çekici oluyor. Üçüncü neden salon kültürü ve abiler. Yani tehlikeli rol modeller. Her salonda mutlaka vardır. Kür yapan, iğne vuran, nasıl kastın sorusuna düzenli yorum diyen bir abi. Ama gerçek şu: çoğu kişi kür yaptığını söylemez. Sana doğal gelişmiş gibi anlatır, sonra iğneyi kendine saklayarak vurur. Sen de onun gibi olmak için didinirsin ama gelişmeyince moralin bozulur. Gerçek şu ki salon kültüründe steroid kullanımı normalleşmiş durumda. Üstelik gençler bu kişilere hayran oluyor. Ama arka planda ne hormon bozuklukları var, ne ruhsal çöküşler var, hiçbiri görünmüyor arkadaşlar. Dördüncü sebep kendini yetersiz hissetme, özgüven sorunları. Günümüzde fiziksel görünüm özgüvenle birebir eşleştiriliyor. Kasın yoksa etkileyici değilsin gibi bir algı yaratılıyor. Bu da gençlerde büyük bir baskı oluşturuyor. Özellikle ergenlik dönemindeki erkek çocukları kaslarını erkekliğin kanıtı gibi görmeye başlıyor ve kür yapmadığında geride kalmış hissediyor. Gerçek ise kendini yetersiz hissetmek steroid kullanımını tetikleyen en derin psikolojik nedenlerden biridir arkadaşlar. Bir başka neden bilgi kirliliği. Zaten herkes kullanıyor efsanesi. İnternette dolaşan bir başka efsane: artık doğal kasları olan yok. Kür yapmazsan yarışamazsın. Steroid zararlı değil abi. Yurt dışında herkes kullanıyor. Bu tarz laflar gençleri rahatlatan ama yanlış yönlendiren söylemler. Gerçek şu ki steroidler kontrollü kullanılsa bile riskli olabilir arkadaşlar. Ve herkes kullanmıyor. Ama bazı fenomenlerin saklaması nedeniyle herkes kullanıyor algısı oluşuyor arkadaşlar. Özetle steroid kullanımı sadece fiziksel değil, psikolojik ve sosyal bir mesele haline gelmiştir. Gençler artık daha hızlı, daha büyük, daha dikkat çekici olmak istiyor. Ama kimse bu yolda ödediği bedelleri anlatmıyor. İşte ben bu yüzden bu videoyu yapıyorum. Gerçeği tüm yönleriyle göstermek için. Bir sonraki bölümde steroidlerin yol açtığı fiziksel ve ruhsal zararları detaylı şekilde konuşacağım arkadaşlar. Olay sadece kas yapmak değil, bedenin tüm sistemleri nasıl etkileniyor göreceğiz arkadaşlar. O zaman şimdi videonun belki de en önemli kısmına geldik. Üçüncü bölüm: steroidlerin psikolojik ve fiziksel sonuçları. Tamam, hızlı büyüme, büyük kaslar, dikkat çekici fizik, ama her şeyin bir bedeli var. Ve steroid kullanımının bedeli sadece fiziksel değil, zihinsel, duygusal ve hormonal bir çöküşle
beraberinde getirebilir. Bu bölümde işin karanlık yüzünü konuşacağız arkadaşlar. Gerçekten neye mal oluyor? Birlikte görelim. İlk kısım psikolojik sonuçlar. Agresyon yani roid rage. Steroid kullanan birçok kişi özellikle testosteron türevlerine bağlı olarak ani öfke patlamaları yaşayabiliyor. Gerçek şu ki hormon seviyelerindeki yapay artış beyindeki sinir iletilerini etkiler. Bu da bazı kullanıcıları kontrolsüz ve şiddete meyilli hale getirir. Daha sabırsız, daha tahammülsüz, hatta bazen kendine bile zarar verecek kadar öfkeli olabiliyor. Roid rage dediğimiz bu durum bazen bir tartışmada bıçaklamaya kadar gidebiliyor arkadaşlar. İkinci risk bağımlılık riski. Evet, steroidler fiziksel olarak değil ama psikolojik olarak bağımlılık yapar. İlk kürden sonra gelişimi gören bir kişi bir daha eski haline dönmek istemez. Kürsüz küçüldüm korkusu tekrar kullanmaya iter ve bu döngü zamanla bir saplantıya dönüşür arkadaşlar. Gerçek şu ki kür sonrası gelen küçülme hissi kişiyi daha fazla doza ve daha sık kurlere itebilir arkadaşlar. Üçüncü risk vücut algı bozukluğu yani bigoreksiya. Steroid kullanan bazı kişiler ne kadar büyük olurlarsa olsunlar aynada hala küçük görülebilir kendilerini. Kaslar büyür ama özgüven büyümez. Aynaya baktığında hala eksik hisseden hiçbir zaman tatmin olmayan sporcular vardır. Bu da psikolojik yıkıma neden olur. Bigoreksiya tıpkı anoreksiya gibi bir yeme ve beden algısı bozukluğudur. Sürekli daha fazla büyümeye çalışmak ruhsal tükenmeye neden olur. İkinci kısım fiziksel zararlar. Doğal testosteron üretiminin baskılanması ki bunu herkes zaten biliyor. Vücuda dışarıdan testosteron verildiğinde beyin şöyle der. Çok kaba bir şekilde. Zaten testosteron var, üretimi durdurayım ve senin doğal sistemin çöker. Sonuçlar kür bitiminde hormon seviyesi yerle bir olur. Libido düşer, ereksiyon sorunları başlar, testis küçülmesi yaşanır ve kısırlık gelişebilir. İkinci olarak karaciğer hasarı. Özellikle ağızdan alınan steroidlerde. Oral steroidler karaciğerden geçerken yüksek toksisite yaratır. Uzun süreli kullanımında karaciğer enzimleri yükselir, hatta karaciğer yetmezliğine kadar gidebilir. Üçüncü sorun kalp ve damar sistemini etkileri. Steroidler sadece kası büyütmez, kalbi de büyütür. Ama bu iyi bir şey değildir arkadaşlar. Sonuç olarak kalp kası kalınlaşır, tansiyon yükselir, LDL yani kötü kolesterol artar, HDL yani iyi kolesterol düşer. Kalp krizi riski ciddi oranda artar. Dördüncü olarak cilt problemleri ve diğer etkiler. Akne ve yağlı cilt, jinekomasti, saç dökülmesi, uyku bozuklukları, gece terlemeleri ve kas krampları gibi. Uzun vadeli risklere bakacak olursak steroid kullanan biri kısa vadede bomba gibi hissedebilir. Ama yıllar geçtikçe vücut isyan eder. Kalp, karaciğer, hormon sistemi hepsi sırasıyla alarm vermeye başlar. Olası riskler ise şunlardır. Erken yaşta kalp krizi, hormon sisteminin geri dönmemesi, kısırlık, depresyon, intihar düşünceleri, organ hasarları. Steroidler sihirli ilaçlar değildir. Onlar sadece kısa vadeli güç, uzun vadeli zarar getirir. Kas yapmak, gelişmek harika bir hedef olabilir. Ama unutma, gerçek güç sürdürülebilir olandır ve vücudun en değerli sermayedir arkadaşlar. Geldik yeni bir bölüme ki bu bölüm çok uzatmak istemiyorum. Zaten bu bölüme beni izleyen bütün izleyicilerin hakim olduğunu düşünüyorum. Yasal ve etik sorunlar. Bir diğer önemli nokta ise steroidlerin büyük kısmının yasa dışı olarak temin edilmesidir. Eczaneden alınan ürünlerle underground laboratuvarlardan çıkan maddeler aynı değildir. Sahte içerikler, yanlış dozajlar ve mikrobiyolojik kirlilik ciddi riskler oluşturur. Ayrıca spor ahlakı açısından da bu durum tartışmalıdır arkadaşlar. Doğal yollarla çalışan bireyin steroid kullanan rakiplerle aynı sahada olması adil değildir. 5. bölüm ne yapmalıyız? Arkadaşlar gençleri ve amatör sporcuları bilgilendirmek en önemli önlem arkadaşlar ki bunu ben yaptığımı düşünüyorum. Spor salonlarında lisanslı eğitmenler ve sağlık personelleri daha aktif rol almalı. Spor camiası doğal gelişim süreçlerini teşvik etmeli. Sosyal medyada bu konuda bilinçli içerik üreticileri desteklenmeli. Yani benim gibi. Ve eğer bu etken maddeleri öyle ya da böyle kullanmayı kafaya koyduysanız kesinlikle bu işin uzmanı profesyonel bireylerden yardım almanızı şiddetle öneririm. Bu konuda yardıma ihtiyacın olduğunu düşünen herkes bana şu anda ekranda çıkan Instagram adresinden ulaşabilir. Evet arkadaşlar bu videoda steroid kullanımının neden arttığını ve olası sonuçlarını anlatarak farkındalık oluşturmaya çalıştım. Unutmayın sağlıklı ve kalıcı gelişim sabır, doğru beslenme ve düzenli antrenmanlarla gelir.
Kısa yollar her zaman uzun vadede bedel ödettir. Özellikle de düzgün bir plan çerçevesinde kullanmadığımız sürece. Videomdan memnun kaldıysanız kanalıma abone olmayı, videoları beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Siz bu konuda deneyimlerinizi ve görüşlerinizi aşağıda açıklamalar kısmına paylaşabilirsiniz. Kendinize iyi bakın, sağlıklı ve doğal kalın arkadaşlar. Hoşça kalın.